Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben iyi sayılırım. Başımdan önemli bir olay geçti geçtiğimiz hafta. Yani ölümden döndüm diyebiliriz bence. O yüzden böyle hala böyle o eski enerjimden eser yok şimdi diyebiliriz. Ama tabii ki toparlanıyorum. Ondan bir an önce bahsetmek istiyorum size ne yaşadım diye. Çünkü hepimizin her an her şey başına gelebilir. Ders alalım, hani ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgilenelim diye. Şimdi oraya geleceğim ama biraz geri saralım öncesinde. Şöyle güzel güzel Kaş'ı bir görelim. Nereleri gezdik, neler yaptık diye. Kaş harika ama bu sefer beni çok üzdü. Uzun bir süredir de Kaş'tayım ama artık ayrılma vakti. Güzel Kaş, koyları ayrı güzel, işte merkezi ayrı güzel, her şey ayrı güzel. Ben bir süredir Kaş'ın dağlarındayım, arkadaşlarımı ziyarete diye gittim. Hatta bir video gelecekti, yukarıda Yücel'le birlikte geçtiğimiz senelerde çekmiştim çiftliğine gidip. Yine bir video çektik kendisiyle. Onu yayınlayacaktım ama bir sonraki video olsun o. Önce bir kaza anından bahsedelim çünkü bu daha kritik. Tekrar aynı şeyleri anlatmak istemediğim için geçen Instagram'a çektiğim videoyu şimdi paylaşacağım sizinle. Zaten her şey orada gayet net bir şekilde anlatılıyor. Hadi izleyelim. Sanırım artık hazırım konuşmak için. Ne yaşadım, biraz daha toparlandım, anlatmak istiyorum ki hepimize ders olsun diye. Dağdan aşağı doğru inerken sağa çektim arabayı, bir işim vardı. Böyle sağ tarafa doğru uzanırken ayağım herhalde birinci viteste debriyajdan kaçtı. İstop ettim arabayı. O sırada elektrik komple gitti istop ettikten sonra. Geçtiğim sene başıma gelmişti. Kutup başı oynamıştı ve böyle komple elektriksiz kaldığını, hiç elektrik gitmediğini biliyorum. Dedim herhalde benzer bir şey oldu. Şöyle biraz tepindim. Hemen ayağımın altında akıyor. Gelmedi geri. Ben de böyle biçimsizim diye biraz şöyle yanaşayım dedim. Hafif de böyle eğimliyim o sırada. Frene basıyorum. El freni de hafif çektim. Böyle giderken bir baktım basıyorum. Fren sertleşti. Direksiyon sertleşti. Ve el freni zaten tutmuyor, bir süredir iyi tutmuyor. Ben giderek hızlanmaya başladım. O arada galiba yine yapılmaması gereken bir şey. Debriyaja bastım, yani frene basmak yerine. Vitese takmaya mı çalıştım, ne yaptım bilmiyorum gerçekten. Debriyaja da basınca boşa almışım gibi araba birden hızlanmaya başladı. Direksiyon sertti ama hakim olabiliyordum. Ortaya aldım çünkü sol tarafım uçurum. Sağ tarafımda düşük banket böyle. Yani çukura girip dağa çarpabilirim. Bir şekilde direksiyonu falan işte böyle toparladım, ortadan gidiyorum ve giderek hızlanıyorum çünkü boşta iniyorum o sırada tahminimce. Kapıyı açtım arkadaşlar, atlama kararı aldım. Yani o kadar hızlı karar vermen gerekiyor ki çünkü saniyeler içinde ne kadar hızlandığımı tahmin bile edemezsiniz. Kapıyı açtım, sola döndüm böyle bildiğin, bütün kemeri falan açıp kapıyı açıp ayaklarımı basamaktan aşağı koydum. Yer öyle bir akıyor ki yani mümkün değil. Böyle birkaç saniye orada karar vermeye çalıştım. Yok. Tekrar geri geldim. Kemerimi taktım. Çarpayım dedim bir yere. Yani sağa doğru gireyim. Mümkün değil, onu da yapamadım. Yani o hızla giderken bir yere çarpma şeyini de yapamadım. O an yani şöyle şeyler hiç olur mu size? Rüya görürsünüz. Rüyanızda öleceğinizi görürsünüz. Öleceğimi fark ettiğim anda bu bir rüya deyip uyanırım. Aynı şey oldu. Rüyadayım ya şu anda dedim böyle sakinleştirmek için kendime. Ve rüya olmadığını hatırladığım andaki korkumu tarif edemem size. Devam edeyim. Ayaklarımla vücudumu mu gerdim, ne yaptım bilmiyorum. Yani direksiyonu ve frenin üstünde bildiğiniz ayağa kalktı. Bir süre sonra bunun etkisiyle mi yavaşlamaya başladım bilmiyorum gerçekten. Elektrik de geldi çünkü o anda.
Ve ben böyle yavaşlamaya başladım. Elektrik geldi deyip arabayı çalıştırdım. Durdum. İnanamadım. Durabildiğime inanamadım gerçekten. Bu sefer de aracın içinde kaldım. Çünkü arabayı hani kapatırsam tekrar elektrik gidebilir korkusuyla. Yine aşağı doğru sürüklenebilir. Hani ben inerim de bir başkasına, o sırada iyi ki kimse yoktu etrafta. Arabayı öyle başıboş da bırakamıyorsun. Kilitlenmiş bir şekilde durdum. Biri yoldan geçse de hani el edeceğim. Sonra birisi geçerken durdurmaya çalıştım böyle. Ağlıyorum, bağırıyorum. Bir kadınla adam, çift durmadılar arkadaşlar. Yani insanlık ölmüş dediğin anlardan biri. Sonra arkadan bir beyefendi geldi. İyi misiniz diye dedim. Aracın önüne taş koyar mısınız, lastiklerin önüne? Hemen tabii dedi. İndi taş koydu. Onu yapmasıyla birlikte ben de iyice zaten böyle sinir boşalması falan. Hani artık tamam kurtuldum. Hali sağ olsun işte su döktü başımdan, beni sakinleştirmeye çalıştı. O arada hemen Boris ve Tolgaları aradım, arkadaşlarımı köydeki. Onlar bir panik geldiler falan. Beni tabii, ben öyle kilitlenmiş bir şekilde, beni oradan indirmeleri bir halde 10-15 dakika sürdü. Çünkü vücudum kas katı kesilmiş. Neyse velhasıl toparladık ve indim. Şimdi burada yapılmaması gereken şeyleri size söyleyeceğim. El freniniz çalışmıyorsa dağda ne işiniz var değil mi? İhmal etmemem gerekiyordu. Birincisi bu. İkincisi, araba istop ettiyse onu aşağı doğru yokuş olan bir yerde hafif hafif şöyle gideyim de yanaştırayım demek bir hataydı. Üçüncüsü, boşta gitmek. Çok büyük hata. Yani boştaydı diye tahmin ediyorum. Belki takamadım vitese. Ama yapılması gereken, hızlı gidiyorsan 1'e takamıyorsan eğer 2'ye 3'e neye takıyorsan takıp sonra yavaş yavaş vitesi düşürmek. Arabanın motor freniyle şu halde, yani yavaşlamasını sağlamak. Dördüncüsü, benim gittiğim yer dik ve hep dik olduğunu biliyorum. Yani aşağıya kadar yokuş ineceğimi bildiğim için çok hızlı karar vermem gerekiyor. Çünkü her geciktirdiğim sürede araç daha da hızlanıyor. Bir diğeri tabii ki ben hem kornaya bastım hem dörtlüyü yakmaya çalıştım ama elektrik yok. Bunlar benim otomatik pilotta yaptığım şeyler. Hiçbirinden ses gelmiyor. Bunları yapmak gerekiyor. Acil bir durum olduğunu belirtmek gerekiyor insanlara. Bir diğeri, frenler sertleşse bile üstüne yani böyle çok güçlü bir şekilde bastığında durabildi sanıyorum ki. Bu var. Ya da tepindim, elektrik geldi. Hani bilmiyorum hangisi, ikisi birden mi işe yaradı, bunları da bilmiyorum. Yani şu çok büyük şanslı ki Boris önde değildi. Çünkü normalde arkalı önlü gidiyoruz ve önümde motorla gidiyor olsaydı ve ben o hızda olsaydım, kornam da çalışmadığı için, onu uyaramayacağım için ya üstüne çıkardım ya da onun üstüne çıkmamak için sola kırıp uçuruma giderdim. Bilmiyorum gerçekten. Yani senaryoyu kestiremiyorum. Ben şu anda iyiyim. Frenlerimi yaptırdım. Baktırdım yani ne var ne yok. Aküyü kutup başı çıkmış aynen. Yerine yerleştirilmemiş dedi. Usta baktı. Bunu akünüz değişmiş sizin ve bir sonraki usta bunu düzgün takamamış dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Düzgün takamamak ne demek ya? Düzgün takamamak ne demek? Neyse yani oradan yerinden oynadığı için elektrik sistemi komple gitmiş özetle. Böyle arkadaşlar. Geçmişler olsun diyorum. İnşallah bir daha başıma gelmez. Bir haftadır araç kullanmakta çok zorlanıyorum. Dün ilk defa yokuş aşağı inmeyi denedim. Ağlaya ağlaya, zırlaya zırlaya. Nefes alıp vere vere. O sırada Boris de yanımdaydı. Onun sakinleştirmeleriyle falan. Tabii ki geçecek bunlar. Çünkü ben karavanda yaşıyorum yani. Atlatmak istiyorum bu tecrübeyi. Ders olsun diyelim. Hiçbir şeyi ihmal etmeyelim. Dikkat edelim. Öyle. Şimdi pek çok yorum gelecektir. Instagram'da da çok fazla yorum geldi ve ağırlıklı tabii ki herkes güzel dileklerini iletmiş, geçmiş olsun dilemiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize de bunun için teşekkür ediyorum. Aracın bakımı ile ilgili çok soru geldiği için Instagram'da burada önden bilgi vermiş olayım. Yani aracın bakımını ben bu seyahate çıkmadan önce 2 ay önce yani Kocaeli'deyken yaptırdım. Muayeneye de soktum. Her şey tamamdı. Ama tabii ki araç sürekli hareket ettiğim için, dağ bayır sürdüğüm için, zorlu yollara soktuğum için sık sık arızalanıyor. Ama benim şartlarım gereği ben her an usta bulamayabiliyorum. Zaman alabiliyor. Bulunduğum yani bundan herhalde bir 15-20 gün önce hatırlayamıyorum da el frenim iyi tutmamaya başladı. Tamamen tutmuyor değil. Yokuşta tutmuyordu. Ve benim bunu yaptırmam gerekiyordu ama şartlar müsait değildi. Yani bir şekilde önceliklendirebilirdim. Doğru, dağa çıkmamam gerekiyordu. Bu çok büyük bir hata. Ama tabii ki de her şeyini her zaman yaptırıyorum. Akü önceden başıma gelmişti. Evet, geçen sene hatta. Vardır belki videolarda. Yaptırmıştım o zaman ve bir sıkıntım yoktu. Bu yeni başıma geldi. Yani bazen olabiliyor. Bir anda da olabiliyor.
Çok şükür, yani çok çok şükür atlattım. Biraz tedirginliğim hala var ama geçecek. Bakın ilk kullandığım anı da sizin için kaydettim. İlk yokuş indiğim anı. Boris yanımdaydı. Tek başıma kullanamadım. Kaş'ta kaldığım süre boyunca hep gitmemiz gereken yerlere Boris götürdü. Ben motoru sürdüm. Ama dedim bu böyle olmaz. Tamam, artık hazırım, kullanayım. İlk yokuş inme anımı bir göstermek istiyorum size. Evet, çok tedirgin oldum ama belki hani kaza atlatmış olan arkadaşlara cesaret olur. Ne bileyim, varsa öyle istekleri, hani o travmayı atlatmak adına. Ben bunun üstüne gideceğim çünkü çok seviyorum yolda olmayı. Atlatacağım inşallah. İlk deneme. Korkunun üstüne gitmezsen sonra o korku yapışıp kalıyor. Yani kullanmam gerekiyor bir noktada. Allah'a emanet. Gidiyoruz. Mesela benim yaptığım çözüm biraz nefesime odaklanmak oluyor. Böyle gerildiğimi hissettiğimde vücudum biraz kasılıyor bazen. Hemen derin nefes al ver. Yapıyorum. İyi geliyor. İyi gidiyoruz. Ya biraz daha zamana ihtiyacım var ama indim, bayağı 40'ı gördüm yani inerken. Ben hani yokuşu inerken 30-40'larla frenim patlamıştır diye, yani fren tutmamıştır diye düşünüyordum. 30-40 hiçbir şeymiş yani, yok, çok daha hızlıymışım, onu söyleyebilirim. Maksimum 40'ı gördüm, 40'ın da çok üstündeydim. Belki 60-70 miyim bilmiyorum ya. Yani şu an videoyu editlerken bile böyle midem sancıyor. Çünkü o sahneleri izlemek bile, hani anlattıklarımı dinlemek bile gözlerim sulanıyor falan. Yani gerçekten büyük travma yaşayanların Allah yardımcısı olsun. Benimki ne ki birçok şeyin yanında aslında. Ama işte kıyaslamanın da anlamı yok. Küçük büyük diye beni zorladı. Devam edelim videomuza. Yine fikirleri olan varsa yazsın. Özellikle hani ileri sürüş teknikleri anlamında bilgi sahibi olanlar. Yoksa önüne gelen böyle yapılır, şöyle yapılır, işte sen de acemisin ya, bir şey de becerememişsin tadında yorumlar diyecekseniz çok anlamsız oluyor arkadaşlar. Yani yazın istediğinizi tabii ki de. Yani bana geliyor, herkes egosunu sergilemeye çalışıyormuş gibi geliyor. Vardı çünkü böyle yorumlar Instagram'da. Bir kere kimse kimsenin halinden anlamıyor maalesef. Yani böyle insanlar için konuşuyorum. Önce bir geçmiş olsun dersin. Şöyle yapılması doğru olur diyebilirsin mesela, ne bileyim. Ama şu değil yani. Senin gibiler trafiğe çıkmasın, sen de ne biçim acemisin, kadınsın zaten falan, böyle yorumlar aldım. Yani şaka gibi, ve ağzım açık okudum onları. Gerçekten insanlık dışı geliyor bana böyle yorumlar. Neyse, var yani insanlar çeşit çeşit. Şimdi Kaş'tan ayrılma ve buraya gelme. Burası neresi? Demre. Onlara bakalım neler yaptık. Biraz yoldan kareler görelim. Sonra yine burada buluşuruz. Ve Kaş'tan ayrılma vakti geldi. Hazır hissediyorum kendimi sanırım. Deneyeceğiz bakalım. Normalde Gömbe tarafına, yukarılara çıkacaktık. Oradan daha yukarılara devam edecektik ama biraz böyle sahilden devam etmek istiyorum.
Biraz sakinleyeyim diye. Ondan sonra dağlara yine vururuz inşallah. Şimdi motoru yükleyelim hadi. Gelin bakın ne kadar hızlı yüklüyoruz 2 kişi olunca. Normalde komple aşağı kadar indiriyorum ama burada şimdi hafif kaldırım var, onu kullanacağız. Bu parçayı çıkarmak gerekmiyor ama şu kapının açılabilmesi için her seferinde çıkarıyorum ben. Normalde burada sabit durabilir. Pimleri geçiriyoruz buraya ki aşağı doğru sarkma yapabiliyor, sağlam olsun diye. Bu şekilde iki tarafa geçiriyoruz. Şunlar müthiş. Spanzet olarak yani gördüğüm en iyi spanzet diyebiliriz. Bu hayat kurtarıyor çünkü çok basit bir şey. Açmak için de şu kırmızıya basıyorsun. Atıyor kendini zaten. Şu an bitti aslında. Kontrollerimizi yapıyoruz. Şunlar var bakın, bunlar da çok pratik. Eski sistemde spanzet kullanıyordum. Her seferinde ayarlamak çok zor oluyordu. Bunlar epey rahatlattı beni. Sıkalım biraz daha. Ve yani ara ara böyle durup kontrol ediyorum bir sıkıntı var mı diye. Şimdiye kadar çok şükür bir problem yaşamadım. Böyle 2 kişi olunca toplasan ne bileyim 4 dakika falan sürüyor herhalde. İyi iş çıkardık ha Boris? İş çıkardık. What are you saying? Arkadaşlar biz Boris'le çok iyiyiz, hiç merak etmeyin yani. Birbirimiz arada kızıyoruz ama I'm telling that we sometimes get mad but we are good, okay. We're strong. Yes, we're strong, no worries. Güzel yollarımız olsun. Arrivederci. Yokuş iniş hızım. Kaçla iniyorum? 30. Yolda beni görürseniz küfretmeden yanımdan geçip gidin arkadaşlar. Daha hızlı gidemiyorum. Şu eğim hiçbir şey değil ama motor freniyle tıngırı mıngırı ikinci vitesler. Biz iyiyiz, iyi gidiyoruz. Demre'deyiz şu anda. Saat 1 oldu. Burada böyle bir sahil kenarı, yeşillik bir yer bakacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Yolculuk gayet güzeldi. Yavaş yavaş tin tin geldik. Sağ salim. Çektik. Çünkü çok güzel esiyor şu anda burası. Arka camlarımızı açtık. Hazırlanıyoruz şu anda ve kahvaltımızı hazırlayacağız.
Kahvaltımızı yaptık. Burada oturuyorum. Hani video editleyeyim, yükleyeyim istiyorum. Çünkü bir hafta dolmak üzere. Yine geldi, zabıta geldi buradan çıkın diye. Dedim arkada hep arabalar park etmiş durumda. Yani niye çıkıyorum? Karavanla kalmayacağım ben burada. Şöyle bir mola vermek için durdum. Ya duramazsınız. O zaman o araçlar da çıkacak mı? Yok, onlar çıkmayacak. Karavanlar çıkabilir dedi. Dedim park halindeyim. Yani hiçbir yere yayılmış durumda değilim. Arabam park halinde. Çıkmıyorum dedim. Yani Samsun'daki arkadaşımın o mahkeme falan hikayesini de söyledim. İşlemedi. Dedi ki o zaman mahkemeye verin dedi. Tamam dedim, siz ne gerekiyorsa yapın. Plakanın falan hani fotoğrafını çekecekseniz. Ben 2 saatten önce çıkmayacağım çünkü dedim. Tamam dediler. Fotoğrafını çektiler. Bilmiyorum ne yapacaklar. Ama park halindeyim. Yani burası araçların park ettiği, park edilebilir bir yol kenarında, hiçbir şeyi engellemeyen, orman yangını çıkma ihtimali olmayan bir yer. Yani burada her araba gibi ben de durabilirim değil mi? Ya zaten çok gergindim arkadaşlar. Yani böyle zabıtaya da hiç öyle ay canım cicim yapamadım. Çıkmıyorum dedim. Neyse, psikolojim çok da şey değil. Hala böyle tedirgin ve agresifim, gerginim. Bir önceki videoda da Boris'le olan sahneyle ilgili de bahsedeyim, o hani arabayı soktuk bir yere çıkartamıyoruz falan arkadaşlar. Yani küçük bir kısmını gördünüz ki uzun bir kısmını gördünüz ama küçük bir kısmını, biz orada bayağı mücadele verdik. Araçtan ben 3-4 kere indim zaten. Ve benim bağırma sebebim, Boris dışarıda, ben içerideyim. Ve bağırıyorum tabii ki. Sinirlendiğim şeye gelince de Boris'e tekrar bak ben göremiyorum, geniş alacağım. Sağda bir şey yok değil mi? Bak emin misin? Bak emin misin? 3 kere sordum. Yok tamam dedi. Ve döndüğüm sırada dur diye bağırdı. Kaya var dedi. Ona sinirlendim. Yani o gördüğünüz sahne, ben sana bunu sordum. Yani çünkü görmüştüm indiğimde. Yani ona bakmasını istiyordum. Ya velhasıl tabii ki hani böyle sinirlenmeye ne gerek var değil mi? Ama olabiliyor ve bu çok bir şey. Yani biz hemen zaten arabaya bindik, konuştuk ve çözdük, bir sıkıntımız yok. Kimse kimseye bir saygısızlık etmiyor ama tabii siz gördüğünüz kadarıyla yorumluyorsunuz. Güzel bir şey. Yani insani yaklaşıyorsunuz, harika. Ama ben bunu izlediğimde ay ne kadar iğrenç gözüküyorum dedim. Ve siz de kendinizi görebilin diye bunu yayınladım. Çünkü böyle hallere giriyoruz ve ne kadar çirkin aslında. Yani ne yaşarsan yaşa, öyle davranmamak gerekiyor. Ama herkes de maşallah bir melek çıktı, bir sabır küpü çıktı. Yani. Neyse. Öyle ya. Ben bu videoyu sonlandırayım bence. Bilmiyorum ne kadar keyifli oldu. Çok keyifli olmadı herhalde. Bir sonraki videoda görüşelim. Öpüyorum hepinizi. İyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.